34 haftalık gebelik dünyasına hoş geldin. Uzun zamandır videolar aracılığıyla birlikteyiz. Umarım sesime ve anlatış stilime alışmışsındır. Göbeğin çıktı. Hayat biraz zorlaşmaya başladı sanırım. Haftalar geçtikçe hamileliğin bıkkınlığı ile doğumun yaklaşma heyecanı birbirine karışıyor. Nasıl bir duygu bu? Neler hissettiğini anlatmak ister misin? Açıkçası ben ve diğer anne adayları da bunu duymak ister. Yorumlarda deneyimlerini bizimle paylaşmak istersen hiç çekinmene gerek yok. Zaten aramızda yabancı da yok. Neyse, konumuza dönelim biz. Sizler farkındalığı yüksek bir gebelik geçirin diye 34 haftalık gebeliğe dair her şeyi anlattım. Bakalım hamileliğin 34. haftasında seni neler bekliyor? Şimdi videomuza geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hamileliğin 34. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 45-46 santim. Bir kavun veya ananas kadardır. Ağırlığı ise yaklaşık 2100-2300 gramdır. Hamilelikte 34. haftada bebek gelişiminde belki de en çarpıcı şeylerden biri de artık siz ne yapıyor olursanız olun bebeğiniz de bunların hepsini tamamen hissediyor olmasıdır. Yediğiniz, içtiğiniz, dışarıdan gelen sesler, sizin duygu durumunuz gibi her şeyden etkileniyor. Bunlar onun hareket miktarını bile etkiliyor. 34 haftalık gebelikte bebeğinizin cilt yüzeyinde oluşan vernix-keyzoz tabakası bedeninin ısı kontrolünü yapmaya ve onun cildini nemli tutmaya devam ediyor. Doğuma kadar bu macunumsu beyaz renkteki koyu kıvamlı yapı azalacak. Bu yapı aynı zamanda da doğumda bebeğin doğum kanalından geçişini kolaylaştıracak. Akciğerleri olgunlaşmaya devam ediyor ve tamamen gelişmesine 2-3 hafta kaldı. 34 haftalık doğan bebekler yaşayabilirler. Ancak nefes alması için 2-3 hafta kadar küvezde kalarak solunum yardım alması gerekir. Kısa bir süre küvezde kalırlar ve kısa dönemli sağlık sorunları olabilir. Fakat genelde uzun vadede tam zamanla doğan bebekler kadar sağlıklı olurlar. Bebeğinizin beyni ana rahminden itibaren öğrenmeyi sağlamak için trilyonlarca bağlantı oluşturuyor. Bebeğinizin şu noktada günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirmesinin nedeni budur. Fakat çocuğunuzun gelişiminin doğuma kadar tamamlanmasının imkanı yok. İlk bir yıl bebeğinizin beyni büyüklük olarak 3 katına çıkacak ve yetişkin beyninin neredeyse 4'te 3'ü boyutuna gelecek. Eğer erkek bebek bekliyorsanız bu hafta testislerinin karın bölgesinden aşağıya indiğini duymaktan mutlu olacaksınız. Erkek bebeklerin %3 ila 4'ü aşağıya inmemiş testislerle doğar. Fakat ilk doğum gününden önce testisleri inmiş olur. Bebeğinizin yeri gittikçe daralıyor. Buna rağmen hareketleri devam ediyor. Bebeğiniz doğuma az bir zaman kala bugünlerde dinlenmeye daha fazla vakit ayırabilir. Bu nedenle 34 haftalık bebek hareketlerinde azalma söz konusu olabilir. Bu durum sizi endişelendirmesin. Minik yumruk ve tekmeler bazen canınızı acıtsa da bugünlerin tadını çıkarmaya bakın. Çünkü hamileliğin belki de en çok bu hallerini özleyeceksiniz. Hamilelikte 34. haftada bebek amniyon sıvısını yutmaya, böylece solunum hareketleri yapmaya ve sindirim sistemini çalıştırmaya devam ediyor. Doktor bu hafta ultrasonda amniyon sıvısının yeterli olup olmadığına bakacaktır. 34 hafta gebelikte kasık ağrıları yaşamaya devam edebilirsiniz. Bu durum büyüme sebebiyle rahmin etrafındaki kaslarda gerginlik ve esneme olmasından kaynaklanır. Bu haftayla beraber hamileliğinizin ilk 3 ayında hissettiğiniz kadar olmasa da yorgunluk hissedeceksiniz. Gösterdiğiniz fiziksel eforu tuvalete gitme ihtiyacınız yüzünden uykusuz geçen geceleri de hesaba kattığınızda yorgun hissetmeniz oldukça normal. Şu an doğum günü ve daha sonrası için enerji toplamanın tam zamanı. Eğer uzun bir süredir oturuyorsanız veya uzanıyorsanız hızlı bir şekilde kalkmayın. Ayaklarınızda ve bacaklarınızda kan toplanır. Bu da kan basıncında geçici bir düşüşe ve ardından baş dönmesine yol açabilir. Karın ve kalça bölgenizde kaşınan kırmızı noktacıklar fark ettiyseniz hamilelik ürtikerine sahip olabilirsiniz. Hamile kadınların yaklaşık %1'i hamilelik ürtikerine sahiptir. Tamamen zararsız bir durum olsa da yine de rahatsız edici olabilir. Doktorunuzla konuşun ve bunun ciddi bir problem olup olmadığını kontrol etmesini ve size uygun olabilecek bir tedavi
tedavi yöntemi tavsiye etmesini isteyin. Eğer kendinizi çok rahatsız hissederseniz bir dermatologla da görüşebilirsiniz. Ayrıca çok şiddetli bir kaşıntı hissederseniz doktorunuza hemen haber vermelisiniz. Çünkü bu kaşıntılar karaciğer problemine de işaret ediyor olabilir. Gözleriniz de hamilelik hormonlarından etkilenecek ve bugünlerde biraz bulanık görmeye başlayacaksınız. Ayrıca gebelik döneminde gözyaşındaki azalma nedeniyle gözleriniz daha çok kuruyacak, özellikle lensle kullanıyorsanız. Göz merceklerinizin arkasındaki sıvı artışından dolayı bazı kadınlar görme problemlerinin arttığını belirtiyorlar. Daha rahat hissetmek için kontak lensler kullanmak yerine gözlük takabilirsiniz. Fakat endişelenmeyin. Bu değişikliklerin hepsi geçici. Doğumdan sonra gözleriniz eskisi gibi görmeye başlayacak. Dolayısıyla gözlük numaranızı değiştirmenize gerek yok. Bazı daha ciddi görme sorunları preeklemsi hastalığının belirtisi olabileceğinden bu değişimleri doktorunuzla paylaştığınızdan emin olun. Peki 34. haftada doğum olur mu? Elbette olabilir. Eğer kasık ağrılarınıza erken doğum belirtilerinden biri veya birkaçı eşlik ediyorsa mutlaka doktorunuza haber verin. Erken doğum belirtilerini öğrenmek için hemen sol üst köşeden çıkan bildiriden 33 haftalık gebelik videomuza bakabilirsiniz. Doğumdaki tercihlerinizi bir an önce yapmalısınız. Bu konuda ilk olarak hastane seçimi yapmanız gerekiyor. Peki doğum tercih ediyoruz da neden doğum planı demiyoruz? Çünkü doğumda hiçbir şey planlandığı gibi olmayabilir. Doğum eylemi için plan yerine tercihler belirlemek, koşulların değişmesi gibi durumlarda alternatiflerin önceden bilinmesini sağlayacaktır. Tercihler beklentilerimizi de önceden belirler. Tercihlerimizi doğum ekibimize bildirmeden doğuma girmek hayal kırıklıklarını da beraberinde getirebilir. Şu anki sistem doğumları, anneleri doğularına uygun bir şekilde doğum yapması konusunda zorlasa bile ülkemizde tüm anne adaylarının doğum tercihlerini belirleme ve bunları doğum ekibinden talep etme hakları vardır. Doğum tercihlerinin son haftalara bırakılmaması ve erken dönemde belirlenmesi çok daha iyi olacaktır. O zaman neymiş bu doğum tercihleri? Bir inceleyelim bakalım. Doğum tercihlerini şu şekilde inceleyebiliriz. Devlet ve özel hastaneleri avantaj ve dezavantajlar açısından kıyaslayıp karar verebilirsiniz. Ücret, oda imkanları, mahremiyet, doğum yoğunluğu gibi durumlarına, anne dostu, bebek dostu olup olmadıklarına bakabilirsiniz. 2. Doğumda size birebir doğum desteği sağlayacak bir ebenin olup olmayacağını önceden sorgulayın. Talep ettiğiniz halde karşılanmıyorsa veya kendi imkanlarınızla doğum destekçisiyle doğuma girmek istediğinizi söylediğiniz halde doktorunuz bunu kabul etmiyorsa hastane ve doğum ekibinizi değiştirmeyi seçebilirsiniz. Unutmayın, hayat boyu sadece birkaç kez doğum yapacaksınız ve yeterince desteklenirseniz doğumunuz da sağlıklı ve pozitif geçecektir. 3. Tıp literatüründe normal doğum sınırları 38 ila 42 hafta arasındadır. Tıbbi bir neden yoksa 42 hafta sonuna kadar doğum beklenilebilir. Yalnız ülkemizde birçok doktor en fazla 40-41 hafta dolana kadar beklerler. Doktorunuzun en fazla kaç haftaya kadar beklediğini öğrenin. Eğer her şey yolunda gidiyorsa 42 haftaya kadar bekleyebilecek bir doktor tercih edebilirsiniz. 4. maddemiz doğum anında odaklanmak, içgüdüsel bir doğum yapmak için çok önemlidir. Yanınızda doğuma odaklanmanızı olumsuz etkileyebilecek ve doğum korkusu olan kişileri bulundurmayın. Eğer sizinle doğuma hazırlık eğitimine katılmadıysa ve doğumdan korkuyorsa eşinizden kibarca doğuma girmemesini isteyin. Eğer doğuma bütün arkadaşlarınız ve sülalenizle giderseniz odaklanmanız olumsuz etkileneceği için sezaryenle doğum yapma olasılığınız da artar. 5. Doğumu tıbbi bir neden olmadan hızlandırma, epizyotomi yani vajinal kesi, lavman, perine tıraşı, su kesesinin erkenden açılması ülkemizde rutinde çok kullanılabilen uygulama ve müdahalelerdendir. Tıbbi bir neden yokken bu tür uygulamalar veya müdahaleler yapacaksa doktorunuzdan size bunu önceden söylemesini isteyebilirsiniz. Ama şununla karıştırmayın, gerekli olduğunda elbet doktor acil olarak bir müdahale yapabilir. Ancak doktorlar ihtiyaç olmadığı halde müdahale yapmamalı ve acil değilse anne adayını herhangi bir müdahale öncesi bilgilendirmelidirler. Doğum bir ekip işidir ve acil olmayan durumlarda anne ve babaların da doğumla ilgili alınan tüm kararlarda söz sahibi olma hakkı vardır. 6. Hamileliğinizde her şey yolunda ilerliyorsa ve sağlık durumunuz müsaitse doğumun kendiliğinden başlamasını talep edebilirsiniz. Planlı sezaryen bile olsanız bunu talep etme hakkınız vardır. Doğumun kendiliğinden başlamasının avantajlarını öğrenmek için 33 haftalık gebelik videomuza bakabilirsiniz. 7. Rahat edeceğiniz doğum pozisyonlarınızı doktorunuzla önceden konuşun. Doğumda gereksiz yere serum verilerek yatağa bağlı kalmak istemediğinize ve aktif doğum pozisyonları ile ilgili olarak yönlendirilmek
vermek istediğinizi belirtin. Farklı doğum pozisyonlarına teşvik edilip edilmeyeceğinizi sorgulayın ve talep edin. 8. Ülkemizde her an sezaryen ameliyatına girilebilir endişesiyle anne adaylarına doğumda su ve yiyecek verilmez. Oysa açlık ve susuzluk anne adayının doğumda odaklanmasını engelleyebilir. Aşırıya kaçmadan biraz su içilebilir ve az miktarda hafif bir şeyler atıştırabilirsiniz. Tabii bu konuda da doktorunuzla önceden konuşmalısınız. 9. Doğuma eşinizle girmek istiyorsanız doğum yapacağınız hastaneye ve doktorunuza bunu kabul edip etmediklerini sorun. Bu durumda eşinizin doğum eğitimi almış olması da bir avantajdır. 10. Doğum sırasında ılık duş almak gibi rahatlatıcı uygulamalar için imkan olup olmadığını doktorunuza sorun. Suda doğum da birçok anne için rahatlatıcı bir doğum şeklidir. Bu uygulamaları istiyorsanız önceden doktorunuzla konuşmalısınız. 11. Doğumdan sonra bebeğinizin göbek kordonu kesilmeden kucağınıza verilmesini istiyorsanız bunu doktorunuzdan talep edin. Bu şekilde 1 dakika kadar kalması bebekteki kansızlığı önler. Ayrıca bu uygulama bebeğin hamilelik boyunca güven sembolü olan göbek bağından sakince ve güvenle ayrılmasını sağlar. 12. Doğum sonrasında ten tene temas uygulaması, yani bebeğinizin ilk olarak sizinle, ikinci olarak da eşinizle çıplak olarak temas etmesini istiyorsanız bunu talep edin. Ten tene temas bebekle anne ve babası arasındaki güven ve bağ için çok önemlidir. İlk olarak aile mikroplarıyla tanışmasını da sağlar. 13. Sezaryen durumunda genel anestezi mi, epidural anestezi mi tercih edeceğinizi doktorunuza önceden bildirin. Ayrıca epidural sezaryen sonrasında bebeğinizin ameliyat boyunca kucağınızda kalmasını tercih ederseniz bunu da mutlaka söyleyin. Bu uygulamanın bir diğer adı da anne bebek dostu sezaryendir. 14. K vitamini uygulaması ve hepatit B aşısını bebeğin doğumdan hemen sonra dış dünyaya adapte olmaya çalıştığı ilk saatler değil de doğumdan 2-3 saat sonra yapılmasını tercih edebilirsiniz. Bu tercihinizi de doğum sırasında değil, doğumdan çok önce doktorunuza söyleyin. Size doğumla ilgili farkındalık kazandıracak olan doğum odaklı bir kursa katılmış olursanız doğumu bilerek ve korkunuzu büyük oranda yenmiş olarak doğuma girmiş olacaksınız. Ve emin olun ki doktorlar da doğumla ilgili bilinçli anne baba adaylarının doğum tercihlerini kabul etme ve uygulama konusunda çekince yaşamayacaklardır. 34. haftayı da geride bıraktık. Hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.